10 bin yıl önce nesli tükenmiş olan ulu kurt yeniden mi canlandırıldı? Bu son günlerin en ilginç konularından bir tanesi. İzleyeceğiniz bu videoda aklınızdaki birçok soru işaretine cevap bulacağınızdan eminim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Zamanın başlangıcından bu yana dünya üzerinde tam 5 milyar tür yaşadı. Bunların ise %99'unun nesli tükendi ve yok oldular. Bu kulağa ürkütücü gelse de aslında bu olay doğanın bir parçası. Bugüne kadar 5 büyük yok oluş yaşandı ve bilim insanlarına göre 6. büyük yok oluşun içerisindeyiz. Ve bu yok oluş tahmin edeceğiniz üzere insan kaynaklı olacak. Sibirya gergedanı, kılıç dişli kediler, kısa yüzlü ayılar ve tüylü mamutlar. Bunlar nesli tükenen hayvanlardan sadece birkaçı. Ama bizim bugünkü baş kahramanımız Dire Wolf olarak bilinen ulu kurt. Amerikalı bir şirket bu durumlara son vermeyi hedeflediklerini açıkladılar ve dünyada ilk kez soyu tükenmiş olan bir türü, yani ulu kurtu yeniden canlandırdıklarını iddia ettiler. Peki bu gerçek mi yoksa işin aslı daha mı farklı? Videonun ilerleyen aşamalarında bunun cevabını öğreneceksiniz. Ama önce ulu kurt nasıl bir hayvandı? Bundan bahsedelim. Dire Wolf'lar korkunç kurt olarak biliniyorlar ve günümüzde Game of Thrones dizisi ile popülerliklerini arttırmışlardı. Ama gerçek Dire Wolf'lar dizidekinden çok daha ilginçti. Yaklaşık 250 bin yıl önce ortaya çıktılar ve 10 bin yıl önce nesilleri tükendi. Boyları 1,5 metreye kadar ulaşabiliyor, ağırlıkları ise 70 ile 90 kiloya kadar çıkabiliyordu. Bugün yaşayan gri kurtlardan çok daha büyük ve çok daha güçlülerdi. Gri kurtları aklınızda tutun çünkü bu konuyla gerçekten bir bağlantıları var. Bu kadar güçlü bu ulu kurtların nesli nasıl tükenmişti? İklim değişiklikleri, yani buzul çağının sona ermesi, avlandıkları büyük av hayvanlarının yani bizonlar, atlar ve bazı mamut yavrularının yok olması ve daha çevik, daha uyumlu olan gri kurtlarla olan rekabetleri. Biliyorsunuz ki doğada hayatta kalmanın en önemli kuralı aslında güçlü olmak değil, doğaya uyum sağlamak. İşte saydığım bu nedenlerden dolayı hayatta kalamadılar ve nesilleri tükendi. Ama şimdi Amerikalı bir şirket olan Colossal onları yeniden canlandırdıklarını iddia ediyorlar. Peki biz bu konuda heyecan mı duymalıyız yoksa endişelenmeli miyiz? Videonun kahramanı olan kurtlara geçmeden önce bu şirketin başka iddiaları da var. Tüylü mamutları ve hatta ki Tazmanya kaplanlarını da yeniden canlandıracaklarını iddia ediyorlar. Bu şirketin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz Ekim ayında 2 erkek yavru dünyaya geldi. Ama bizler daha geçen hafta şirketin bunu dünyaya duyurmasıyla bu olayı öğrenmiş olduk. Yavrulardan birinin ismi Rumus, diğerinin ise Romulus. Bu isimler Roma'yı kuran ikiz kardeşlerin isimleri. Bu yavrular 1 aylıkken hırlamayı ve çiğnemeyi öğrendiler. 3 ay sonrasında ise sosyalleşmeye başladılar ve sütten kesildiler. Belki de en önemli yapıları olan dişlerini geyik boynuzları ve dallarla güçlendirmeye başladılar. 5 ayın sonrasına gelindiğinde ise içlerindeki içgüdü sebebiyle birbirlerine üstünlük kurmaya ve rekabet içerisine girmeye başlamışlardı. Bu gördüğünüz kurtlar yeri gizli tutulan 2000 dönümlük 3 metrelik çitlerle çevrili bir alanda tutuluyor. Ve bu 2 kurttan sonra aralarına bir kişi daha katıldı. Dişi bir kurt olan Kalesi. Kurtlar 6 aylıkken bile boyları 1 metre 20 santime, ağırlıkları ise 50 kilograma kadar çıkıyordu. Şimdi gelelim bu canlıları şirketin nasıl ürettiğine. Burada biraz artık teknik terimlerden bahsedeceğim. Şirket 13 bin yıllık bir ulu kurt diş fosili ile 72 bin yıllık yine bir ulu kurtun kulak kemiği ile işe başlamışlar. Ve aldıkları örneklerden ulu kurtların DNA örnekleri çıkarılmış, sonra da DNA'ları analiz edilip kurtların genetik şifrelerini çözmüşler. Ama burada çok önemli bir detay var. Belki de videonun en önemli detayı. Ulu kurt fosillerinden edindikleri bu DNA'yı kullanmamışlar. O DNA'lar yerine günümüzde yaşayan gri kurtların DNA'ları kullanılmış. Ve 14 farklı gen üzerinde 20 tane değişiklik yapılmış. Sıradan klonlamadan farklı olarak dokulardan değil kan örneklerinden alınan özel hücrelerle endotel progenitör hücreler kullanılarak bu klonlama gerçekleştirilmiş. Bu yöntem ise başarı oranı en yüksek ve hayvanlara en az zarar veren yöntem olduğu için kullanılmış. Bu tüm işlemlerin sonucunda 45 embriyo ortaya çıkartılmış ve bu 45 embriyo ise taşıyıcı bir evcil köpek anneye yerleştirilmiş.
Yani bu gördüğünüz kurtların annesi evcil bir köpek. Bu annenin aşırı korumacı yapısından kaynaklı çocuklardan erken bir şekilde ayrıştırılmış ve bu yavrular 8 haftalıkken sütten kesilip biberonla beslendirilmiş. İlerleyen zamanlarda ise beslenmelerine ciğer gibi sakatatlar eklenmiş, önce püre daha sonra katı halde beslenmeleri gerçekleştirilmiş. Sonuç olarak elde edilen bu kurtlar 10.000 yıl önce nesli tükenen ulu kurtun genlerinden mi geliyorlar? Hayır. DNA'ları %100 gri kurt olduklarını söylüyor. Sadece görünüşlerinin korkunç ulu kurta benzemesi için değişiklikler yapılmış. Peki şimdi bütün bu araştırmaları ve ortaya çıkanı bir çöp olarak mı göreceğiz? Tabii ki de hayır. Çünkü yapılan şey gerçekten de muazzam bir genetik mühendislik. Şirketin de söylediği üzere bu çalışmalar ileride de nesli tükenmekte olan hayvanları kurtarmak için atılan ilk adım. Diğer yandan bazı bilimsel araştırmalar ulu kurtlarla gri kurtların aslında birbirinden çok farklı hayvanlar olduğunu söylüyor. Yakın akraba olmadıkları, yaklaşık 6 milyon yıl kadar önce ayrılan, çok daha eski bir soydan gelen ve belki de çakallarla bu gri kurtlardan daha yakın olan bir soya mensup aslında ulu kurtlar. Firma ise bu görüşe katılmıyor ama bu görüşün aksini iddia edecek bilimsel çalışmaları da ortaya koyamamışlar. Yani bu canlıları nesli tükenmişlikten geri döndürmek yerine aslında ulu kurta benzeyen sentetik bir organizma yaratmışlar desek daha doğru olacak. En başa dönecek olursak gezegenimizin biyoçeşitliliği her geçen gün azalıyor. Hatta ki 2050 yılına kadar şu an bulunan türlerin %30'unun neslinin tükeneceği söyleniyor. İşte bu çalışmalarla elde ettikleri bazı teknikleri ciddi anlamda nesille tükenen hayvanları yeniden canlandırmak için kullanacaklarını söylüyorlar. Hatta ki tüylü mamutları 2026 yılında yeniden canlandıracaklarını da iddia ediyorlar. İşte tam burada da insanlar ve bilim ikiye ayrılmış durumda. Kimisi bu çalışmaları etik olarak yanlış bulurken kimisi ise bu çalışmaların olumlu anlamda faydalı olduğunu söylüyor. Endişelerden biri ise bu oluşturulan yeni türlerin doğaya salındığında ne gibi tepkiler ve sonuçları olacağı yönünde. Bir diğer eleştiri ise bu çalışmayı yapmanın çok maliyetli olması ve milyon dolarlar harcanmış olması. Bu çalışmaya harcanan bu paraların çok daha az maliyetiyle nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınacağı. Ve yine aynı şekilde ortaya çıkan bu canlılar sosyal varlıklar. Onları bir yere hapsetmek yine kimi kesimlerce doğru bulunmuyor. Oluşturulan bu canlıların organik olarak dünyaya gelen canlılar kadar sağlıklı olmadığı ve ileride de birçok hastalıkla mücadele etmeleri gibi bazı vicdani problemler de ortaya çıkartıyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler bu olayı destekleyenlerden misiniz yoksa karşı çıkanlardan mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum.